Herkese tekrardan merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Muhteşem lezzetiyle bugün sizlere burma baklavası tarifi vermek istiyorum. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. Yarım çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tam yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, 1 fiske tuz, yarım paket kabartma tozu. Tüm malzemeyi homojen olana kadar karıştıralım. Üzerine azar azar un ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Toplamda 5,5 çay bardağına yakın un kullandım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Hamuru tezgah üzerine alarak pürüzsüz olana kadar yoğurmaya devam edelim. Hamurumuzu ortadan ikiye keselim ve silindir haline getirelim. 12 eşit bezeye keserek yuvarlayalım. Yuvarladığımız bezeleri bir tepsiye alalım. Altına ve üzerine bolca un serpelim. Üzerini kapatarak en az 1-2 saat dinlenmeye bırakalım. Evet, dinlendirdiğimiz bezeleri oklava yardımıyla tek tek açalım. Evet, 1 su bardağı nişasta, 2 yemek kaşığı unu karıştırdım. Açmak için bunu kullanıyorum. Baklava yufkamızı büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Bu büyüklük yeterli olacaktır. Evet, tüm bezeleri tek tek açtım. Evet, yufkayı oklavaya saralım ve iki tarafından büzgü yaparak ortada buluşturalım. Dikkatli bir şekilde büzgüyü oklavadan çıkartalım. Evet, yufkalarımı bu şekilde hazırlayarak tezgahın bir kenarında beklettim. Evet, 12 adet yufkam da hazır. Tek kat yufkayı tezgah üzerine serelim. Kenarlarını hafif bir şekilde kıvıralım. Orta çekim ceviz kullandım. Daha farklı malzemeler de kullanabilirsiniz.
Kenardan başlayarak burkarak şekil veriyorum. Şeklini bozmadan fırın tepsisine alalım. Fazlalık kısımlarını da keselim. Evet, diğer yufkaları da bu şekilde hazırladım. Burkarak şekil vermeye devam ediyorum. Kenarlarından çıkan parçaları da orta kısmında kullanabilirsiniz. Evet, dikkatli bir şekilde fırın tepsisine alarak yerleştirelim. Evet, baklavamız artık kesmeye hazır. Hamur kartıyla uzun şekilde kesiyorum. Üzeri için 250 gram saf tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ ile karıştırılır. Her tarafına eşit bir şekilde dökerek gezdirilir. Evet, yağ döktükten sonra vaktiniz varsa 5-10 dakika dinlendirin mutlaka. Fırınımızı önceden 170 dereceli alt üst ayara ayarlayalım. Alt rafına tepsimizi alalım. Üzerine bir tepsi kapatalım. Tepsiyle 1 saat pişirmeye bırakalım. Dereceyi de 170'ten 10 dakika sonra 165 dereceye düşürelim ve 1 saat pişirmeye bırakalım. 1 saat sonra şerbetimizi hazırlamaya başlayalım. 4,5 su bardağı içme suyunu geniş bir tencereye alalım.
Evet, tencereyi ocağın üzerine alarak ısıtmaya bırakalım. Sıcak suyun üzerine 4 su bardağı toz şekeri ekleyelim. Şeker eriyene kadar mutlaka karıştıralım. Kendi halinde şekeri bekletmeyelim. Evet, gördüğünüz gibi şeker eridi. Küçük bir parça limon tuzu atıyorum ve karıştırıyorum. Kaynamaya başlayınca ocağın orta ateşe getiriyorum ve dakika tutuyorum. 30-35 dakika kıvam alana kadar şerbetimizi kaynatmaya bırakalım. Evet, bir saat sonra üzerinden tepsiye alalım. Dereceyi de 160 dereceye düşürelim. Evet, 30 dakika sonra kıvam kontrolü yapalım. Evet, kıvamı almaya başladı. Küçük bir tereyağı atarak şerbetimizi parlak olmasını sağlayalım. Evet, başından ayrılmadan kontrol edelim. Evet, 1 saat 30 dakika sonra baklavamızı hemen fırından çıkartalım. Kıvam alan şerbeti ocağın küçük tarafına alalım. Diğer tarafları da kısık ayara getirelim. Fırından çıkardığımız baklavayı ocağın üzerine alalım. Sıcak baklavaya sıcak şerbetimizi dökerek gezdirelim. Evet, şerbeti 2 aşamada dinlendirerek dökelim. Ocağın üzerinde 1-2 dakika tutmamız yeterli olacaktır. Fazla tutmayalım. Evet, ocak üzerinden alıyorum ve tezgah üzerinde 1 saat kendi halinde şerbetini çekmesi için kenarda dinlenmeye bırakıyorum. 1 saat sonra şerbetin hepsini çekti. Gördüğünüz gibi üzerine Antep fıstığı serperek süslüyorum. Evet, baklavayı kendi halinde soğuk bir odada soğutmaya bırakalım. Daha sonra ikrama ve servise hazırlayabilirsiniz. Evet, şöyle dilimleri yakından sizlere göstermek istiyorum. Muhteşem bir tatlı, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.